Herkese yeniden merhaba dostlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Şubat ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım efendim. Ateş grubu, su grubu, hava grubu ve toprak grubu olarak burçları dörde ayıracağım. Ve bu şekilde çekeceğim arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak, ben de çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi lafı çok uzatmadan ateş gruplarıyla ben başlamak istiyorum arkadaşlar. Ateş gruplarını Şubat ayında neler bekliyor? Yani Koç, Aslan ve Yay burçlarını Şubat ayında neler bekliyor? Bunları elbette ki yükselen burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Dilerseniz ay burcunuza göre de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada tamamen tarot yorumu yapacağız. Ben Koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Ateş grupları, Koç neyse ne demekse. Koç burçlarıyla başlamak istiyorum. Zodyağın en ateşli, en eli avuca sığmaz, en deli dolu, en hırçın çocukları. Evet, Koç burçları. Hemen sizinle başlamak istiyorum. Bakalım Şubat ayında Koç burçlarını neler bekliyormuş efendim. Şöyle kartlarımızı oluşturalım. Koç burçlarının Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Bakalım neler çıkacak. Derken kart kendini attı zaten arkadaşlar. Çok da güzel bir şekilde kendini bıraktı. Evet. Koç burçlarını Şubat ayında hangi enerjiler bekliyor? Evet, açılımın seyrine göre kart çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir öncelikle bir genel enerjileri alalım. Şubat ayında Koç burçlarını nasıl enerjiler bekliyor derken iki kart birden geldi. Peki. Tamam. Şimdi arkadaşlar sevgili Koç burçları. Öncelikle kendini atan kartımızdan başlıyoruz. Kendini atan kartımız neydi? 39 numarayla teslim olun kartıydı. Sizin artık demek ki bir şeylere teslim olmanız gerekiyor. Şimdi Koç burcu doğası gereği kolay kolay teslim olan bir burç değildir biliyorsunuz ki. Yönetmeyi seven, biraz böyle kontrolü elinde tutmayı seven, teslim olmayı zaman zaman zayıflık olarak gören bir burç olduğu için burada Koç burçlarına artık sanki biraz teslimiyet enerjisine geçmeleri gerektiği vurgusu yapılıyor. Özellikle konunuz neyse arkadaşlar, günlük hayatınızda, şu an gündeminizde konunuz neyse bu bir iş konusu olabilir. Bu parayla ilgili bir konu olabilir. Bu uğruna mücadele ettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Aşk, aile ilişkileri, sosyal ilişkiler ya da arkadaşlıklarla ilgili olabilir. Yalnız burada özellikle vurgulamak istediğim bir şey var ki o da teslim olun derken burada arkadaşlar yani pes edin, yenilin, gücü karşı tarafa verin anlamında söylemiyor. Bu evrene teslimiyette olabilir. İlahi adalete teslimiyette olabilir. Kendinizi akışa teslim etmekle de ilgili olabilir. Her şeyi kontrolünüz altında tutamazsınız. Bu sizi çok yorar, uzun vadede çok sürdürülebilir bir durum değildir. Bu nedenle Koç burçlarının artık biraz durup teslim olmaları, yani neye teslim olmanız gerektiğini siz hissediyorsunuzdur zaten. Dediğim gibi bir şeyin akışına bırakmak, her şeyi kontrol altında tutamayacağını fark etmek gibi. Şimdi burada bu kart çok manidar elbette ki. Devam edelim, tarot kartları bize ne söyleyecek? Tarot kartları da bize şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten bir kalp acısı görüyorum. Aranızda ihanete uğrayanlarınız olabilir. Ayrılık yaşayanlarınız olabilir. İlişkinin bitmesi, boşanma ya da kötü tartışmalar sonucunda yolları ayırma kararı gibi şeyler arkadaşlar. Yalnız burada cidden hani kalbiniz yanmış, acımış gibi görünüyor. Yalnızca burada önemli olan şu, yalnızca sizin değil karşı tarafında kalbinin acıdığını, hatta bu bazılarınız için 3 kişinin birden canının yandığı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda Şubat ayı içerisinde, yani yakın geçmişte böyle bir şey yaşadıysanız, bir ayrılık, kalp acısı, bunu yalnızca aşk olarak almayalım. Genel olarak baktığımız zaman eğer böyle bir şey yaşadıysanız, yakın bir geçmişte, gündemde şu anda bunun acısını hala çekiyorsanız, sizin için Şubat ayı bir
dinlenme, kalbini dinlendirme, ruhunu dinleme, iyileşme süreci olacak. Bu şekilde geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. İşte belki de bu yüzden bu kart size teslim olun dedi. Kendinizi biraz dinlendirin. Teslim olmak, bakın şu kartı gördüğünüz zaman size ne hissettiriyor bu kart? Kılıç üçlüsü ve kılıç dörtlüsü arka arkaya gelmiş. Bu da acayip manidar bir durum arkadaşlar. Kalbinizin kırıldığı yerde, acıdığı yerde hemen sonrasında kalbinizin dinlenmesi. Kendinizi biraz böyle çekmeniz. Anlatabiliyor muyum? İyileşme süreciniz. Yalnız bu geçici bir dönem olacak. Sonrasında arkadaşlar kılıç dörtlüsünün arkasında yine bir hareket vardır. Sadece bir süreliğine dinlenmek, teslim olmak. Bunu neden yapıyorsunuz? Burada kırılan kalbinizi onarmak için arkadaşlar. Şimdi ciddi kalp acısının içinden geçmiş bir Koç burcunun Şubat ayı içerisinde dediğim gibi sadece elbette ki mesela Mart ayı yorumlarında da bakarız. Orada sanki biraz daha hareket olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Ancak bu hemen Mart ayına da denk gelmeyebilir. Bu tabii ki Şubat yorumudur. Ben şu anda hissiyatımı söylüyorum ve buradaki kartlara göre söylüyorum arkadaşlar. Yani bunu sadece Şubat ayı içerisinde bir sessizlik olacak, bir dinlenme, iyileşme süreci olacak. Hemen arkasından işte o şahane bir hareket geliyor falan diyemem. Şu kombinasyona göre de diyemem arkadaşlar. Bunu Mart ayı enerjilerine bakmadan da diyemem. O nedenle şimdi en azından biz Şubat ayının iyileşme süreci olarak geçeceğini ve bunu çok iyi değerlendirip teslim olmanız gereken konularda teslim olmanızla ilgili alıyorum. Sonrasında arkadaşlar bakın bir belirsizlik var Şubat ayı içerisinde. Birçok şey net olmayacak. Sisli puslu, belirsiz, böyle anlamlandıramadığınız bazı konular, belki maneviyata biraz fazla burada kayabilirsiniz. Kendinizi fazla kaptırabilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak ayırt edemeyebilirsiniz ay kartı ile birlikte. Arkadaşlar özellikle de geceleri sizi bazı belirsizliklere sürükleyecek. Ya şimdi ne olacak? Ben şimdi ne yapacağım? Ben sanırım kontrolü kaybediyorum gibi kaygı ve endişelere sürükleyecek. Ve bilinçaltınızda bir takım hareketlenmeler oluşturacak bir durum söz konusu olabilir Şubat ayı içerisinde. Ve özellikle rüyalarınız çok netleşebilir. Şimdi burada bir belirsizlik var dedik. Ve arkadaşlar bir kılıç kralı ile ilgili olabilir. Bir kısmınız için kılıç kralı soğuk bir eril enerji, otorite figürü, baba olabilir, eski bir eş olabilir ya da eş olabilir, sevgili olabilir, kardeş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hayatınızdaki bir kılıç kralı, terazi, kova ve ikizler burcuna mensup bir birey de olabilir ya da iletişimi çok kuvvetli, yani ağzı çok iyi laf yapan fakat soğuk karakterli bir kişi olabilir. Bu mesafeli bir kişi olabilir arkadaşlar. Yalnızlığı seven de bir kişi olabilir. Bu kişiyle ilgili bir belirsizlik yaşayacak olabilirsiniz Şubat ayı içerisinde. Ya da arkadaşlar siz bu enerjiye girecek olabilirsiniz bir kısmınız içinde. Şimdi kolektif açılım olduğu için elbette ki bu şekilde ihtimalleri ayırmak zorundayım. Özetleyecek olursak burada biraz soğuklaşacağınız, yalnızlaşacağınız, yalnız kaldıkça biraz daha insanlara mesafe koymaya başlayacağınız bir döneme giriş yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Peki 3 kart daha istiyorum ben. Burada yapılması gereken şey nedir ya da Şubat ayının size mesajı nedir? Bununla ilgili 3 kart daha istiyorum. Para şövalyesi, para beşlisi ve evet kılıç prensi. Şimdi kartlar şöyle der. Diyor ki bak sen Koç burcusun, ateşlisin, sabırsızsın, bir şeyin hemen olmasını ve senin istediğin gibi olmasını istersin. Ancak her şey senin istediğin gibi olmayabilir. Bu durumu kabul etmek ve teslimiyete geçmek durumundasın. Yavaş ilerleyen süreçlerin aslında temelde çok sağlam ilerlediğini bilmeli. Bunu bir yokluk olarak değerlendirmemelisin. Yani bırak bir şeyler yavaş ama sağlam olsun. Yani hızlı olup geçici olacağına yavaş ama sağlam olsun. Sen bu süreci Şubat ayında hani dedik ya biraz daha böyle sakin geçecek, kendinizi, kalbinizi dinleyeceğiniz ve iyileştireceğiniz bir dönem olacak dedik ya. Şubat ayı içerisinde biraz bilgi toplamaya bak. Araştırmak istediğin bir konu olabilir. Şurada belirsizlik yaşadığın bu konu her neyse bununla ilgili olabilir. Biraz bilgi toplamaya bakın arkadaşlar. Okuyun, araştırın, merak ettiğiniz şeyleri, özellikle rüyalarla ilgili bakın. Ben burada çok alıyorum bunu. Özellikle ay kartı geldiği için. Araştırmak,
bakmak, seyretmek, gerçeği öğrenmek. Gerçek senin bildiğin gibi olmayabilir. Bunu bilmek istiyorsan, eğer kafanızı karıştıran bir soru işareti varsa, bunu bilmek istiyorsanız arkadaşlar, burada bunu tam olarak bu süreci öğrenmekle de geçirebilirsiniz. Çok hareketli olmamanız tavsiye ediliyor burada. Bilgi, araştırma olarak bu süreci değerlendirmeniz tavsiye ediliyor gibi görünüyor. Fakat bir şeyler size sağlam bir şekilde geliyor zaten, yavaş olsa da arkadaşlar. Peki tamam. Bunu da öğrendikten sonra şu anda ben hem dişil enerji kartlarından, yani beni dinleyen erkek izleyicilerimin olduğunu biliyorum. Hem siz de dinleyebilirsiniz elbette ki. Dişil enerji zaten hepimizin bedeninde olan bir enerjidir. Hem erkek hem kadın bedeninde. Neyse arkadaşlar, bu kartları, dişil enerji kartlarını ve yüksek benlik kartlarını çekeceğiz. Size buradan Şubat ayı ile ilgili koç burçlarına bakalım neler söyleyecek bu kartlar. Kayıt devam ediyor mu? Evet. Tamam, çok güzel. Bakalım neler söyleyecek derken kart döndü arkadaşlar. Sizin kartlarınız bugün dönüyor. Güzel. Güzel. Ve 0 kartı. 0 numaralı kart geldi. Yani başlangıçtaki ilk kart geldi. Sistem sizi sanki Şubat ayı içerisinde, özellikle Şubat ayı sizin için bir milat olabilir arkadaşlar. Hareketsiz geçse de alt planda sizin için yepyeni bir dönem için hazırlık yapılıyor olabilir diye düşünüyorum bu kartta gelince şimdi. Şunu alacağım. Çıktı çünkü. Evet. Bakalım neler söyleyecek bu kartlar size. Şimdi dişil enerji kartlarından 0 kartı sadece ben der. Yani bakın şimdi. Güzel. Koç burcu biraz böyledir ya. Yani önce ben, önce benim isteklerim, önce benim ne istediğim önemli gibi bir yapısı vardır Koç burcunun. Bence burada bunu vurguluyor. Şu kartı da bir açalım bakalım. Eğer denemezsen hiçbir zaman bilemeyeceksin diyor. Yüksek benliğiniz size arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şimdi burada kiminiz kendinizle ilgili bir takım çatışmalara girmiş olabilirsiniz. Gerçekten ben kimim, ne istiyorum gibi bir araştırmaya girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada denemek istediğiniz bazı şeyleri denemenin zamanı da olduğunu söylüyor aynı zamanda. Kendiniz için, karakteriniz için, ruhunuz için neyin iyi geldiğini, neyin size ait olup neyin olmadığını öğreneceğiniz, bunu hissedeceğiniz, bununla ilgili derinleşeceğiniz bir ay olacak Şubat ayı bence. Ve bu süreçte, bu inzivadayken, bu hareketsiz gibi görünen dönemden geçerken denemek istediğiniz bir takım şeyleri de arka planda deneyebilirsiniz arkadaşlar. İnsan yaptıklarından mı daha çok pişman olur, yapmadıklarından mı diye bir laf var. Bana göre yapmadıklarından daha çok pişman olabilir. Bu nedenle de arkadaşlar, kendinizle ilgili denemek istediğiniz yeni bir şeyler varsa bunu da mutlaka denemek için çok doğru bir zaman olduğunu söylüyor. Evet sevgili koçlar, sizin açılımınız böyleydi. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve burçlar serisinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi de açın ve yorumlar bölümünde fikrinizi yazın arkadaşlar. Hepinizi öpüyor ve harika bir Şubat ayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet dostlar, şimdi geldik Aslan burçlarına. Zodyağın en asil, en havalı, en star ve en kral burçları. Aslan burçları. Sıra sizde. Şimdi bakalım sizi Şubat ayında neler bekliyor ve aynı zamanda hem güneşi hem de yükseleni aslan bir birey olarak ben de açıkçası çok merak ediyorum. Bakalım neler çıkacak aslan burçları için. Aslan burçlarının Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Evet. Şöyle yapalım. Aslan burçları,
Toplaşın bakalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen geçiyorum, açıyorum kartları. Ne diyor bakalım Şubat ayı için Aslan burçlarına? Şimdi ve burada olun 34 numara ile. Şimdi ve burada olun. Evet. Arkadaşlar mesaj çok açık bir Aslan burçlarına. Şimdi Aslan burçları Şubat ayı içerisinde sanıyorum dikkatimiz ya geçmişte ya da gelecekte olacak. Ya geçmişteki olaylara takılıp ya ben nerede hata yaptım, neyi düzeltebilirim, neyi dönüştürebilirim, keşke onu şurada şöyle yapsaydım, keşke bunu burada böyle yapsaydım gibi bir takım pişmanlıklar ve olaylar içerisinde yaşayacakken aynı zamanda gelecekle ilgili de bir takım kaygılar duyacağı bir ay geçirecek gibi görünüyor Aslan burçları. Arkadaşlar ancak burada Aslan burcunun olmadığı tek yer şimdi ve şu an ve biz her şeye, bütün manifest, tezahür ya da farkındalık gibi konuları ancak anda kaldığımızda öğrenebiliyoruz. Bunları anda kaldığımızda fark edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şimdi ve burada olmayı biraz öğrenmemiz gerekiyor. Yani biraz geçmişten ve gelecekten sıyrılıp şimdi ve burada olmayı nasıl öğrenebiliriz? Meditasyon yapabilirsiniz. Sizin için çok iyi bir fırsat Aslan burçları Şubat ayı. Çünkü bakın bence burada kendimizden o kadar uzaklaşmışız ki, şimdi ve buradan o kadar uzaklaşmışız ki bizi şimdi ve buraya çeken her şeye ihtiyacımız var. Çünkü tezahürün, manifestin, o enerjilerin çok çok yükseleceği, fırsat kapılarının açılacağı bir ay bekliyor bize. Çok fırsat olacak Aslan burçları için ancak bu fırsatları görebilmemiz için gözümüzün, kulağımızın açık olması lazım. Gözümüzün, kulağımızın açık olabilmesi için de ne yapmak lazım arkadaşlar? Şimdi ve burada olmak lazım. Harika. Şimdi bakın asa yedilisiyle birlikte daha fazla meditasyona ve daha fazla anda kalmaya ihtiyaç olduğu zaten çok açık bir şekilde görünüyor. Aynı zamanda bu kart diyor ki bak gereksiz mücadele ettiğin bir takım şeyler varsa bunları fark et ve bunlardan uzaklaş. Zaman gereksiz mücadeleyle enerjini harcama zamanı değil. Aynı zamanda eğer yarım kalmış bir işiniz varsa, geçmişten getirdiğiniz, bir türlü halledemediğiniz, yarım kalmış, zihninizi meşgul eden ya da etmeyen. Çünkü bir iş yarım kaldığında siz zihninizi meşgul etmiyor gibi düşünürken o arka planda bilinçaltında çalışır arkadaşlar. Tıpkı açık bir pencere gibi böyle o sistemi zorlar, yük yapar yani. O yüzden bunları yarım kalan işlerinizi de tamamlamak için harika fırsatlar sunuyor size Şubat ayı. Mutlaka ve mutlaka Şubat ayı içerisinde yarım kalan neyiniz varsa bakın geçmişten getirdiğiniz yarım kalan ne varsa aklınıza ne geliyorsa bırakmanız gereken bir şeydir bırakırsınız. Yarım kalan bir iştir, bir el işidir, ne bileyim ya da farklı bir evrak işidir. Böyle hep ertelediğiniz, ötelediğiniz ne varsa arkadaşlar hepsini tamamlamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Aynı zamanda da bu sizi gelecek dönemlerdeki yeni başlangıçları hazırlayacak. Sizin eski işlerinizi halletmeniz. Ve Şubat ayı içerisinde bir şeyin farkındalığına varacakmışsınız arkadaşlar. Şimdi ben 3 kart daha çekiyorum. Bakalım bu farkındalık neymiş? Neyi fark edeceksiniz? Bakın anda kalmayı başarırsanız Şubat ayı içerisinde fark edeceğiniz bir şey var diyor kartlar. Soruyoruz hemen neyi fark ediyorsun? Ne istediğini. Gerçekten ben ne istiyorum? Belki de bir süredir bunun üzerine çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bunun üzerine kafa yoruyorsunuz. Kendinizi dinliyorsunuz. Evet. Ya da bir şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Ya ben gerçekten ne istiyorumu bulmaya çalışıyorsunuz. Ben bu ilişkinin içerisinde kalmalı mıyım? Bu kişiyi gerçekten seviyor muyum? Bu benim fikrim miydi? Yoksa bir başkasından mı etkilendim gibi ne varsa zihninizde bunları fark edeceğiniz. Daha doğrusu bakın ne istemediğinizi değil, ne istediğinizi fark edeceğiniz, buna uyanacağınız bir ay olacak. Şubat ayı devam edelim. Oho, İmparator. Evet, burada Aslan burçları artık ne istediğini, arkadaşlar çok net mesaj. Aslan burçları artık burada ne istediğine karar veriyor. Bunu fark ediyor. Bir dakika ya, ben aslında bunu hiçbir zaman istememişim. Oraya severek gitmemişim. Bu kişiyle isteyerek görüşmemişim. Bu insanla arkadaşlık da etmek istememişim. Demek ki ben ne istediğime karar verdim şu anda. Ben bu yolda ilerlemeliyim gibi bir seçim yapacağını görüyoruz aslında Aslan burçlarının. Ve arkadaşlar kontrolü bu şekilde. Yani buradaki İmparator kartı bana bunu hissettiriyor. Kontrolü, hayatınızla ilgili kontrolü bu şekilde ele alacağınızı gösteriyor.
arkadaşlar. Ve aynı zamanda da artık hani şu yarım kalan işlerinizi bitirmiştiniz ya, tamamlamıştınız ya, sonrasında bu farkındalığı yaşayacaksınız sırayla gidecek olursak. Sonrasında da arkadaşlar artık çok istediğiniz, yani ne istediğinize karar veriyorsunuz burada ve yola çıkıyorsunuz arkadaşlar Kılıç Şövalyesi ile birlikte. Hem de böyle aniden, yani ben bu ayın sonu gibi artık bir şey için harekete geçeceğinizi düşünüyorum çok hızlı bir şekilde. Özetle kendini şimdi ve burada olarak kendini dinlemek, ne istediğine yarım kalan işlerini tamamlamak, ne istediğine farkına varmak, kontrolü eline alıp bunun için harekete geçmekle ilgili bir ay olacağını söylüyor Aslan burçları için. Peki dişil enerji kartları size ne söyler ya da bize derken döndü ama çok fazla döndü arkadaşlar. Bir tane kart istiyoruz biz. Şunu alalım. Korkuların ürpertisi geldi. Peki bir de yüksek benliğinizin size ne söylediğine bakalım. Şubat ayı ile ilgili mesajlar. Şimdi yüksek benliğiniz size diyor ki bak, yaşadığın zorlukların hediyeleri var. Bir kere neyle ilgili zorluk yaşıyorsanız bu konuyla ilgili hediyelerinizin çok yakın bir zamanda, ben maksimum Şubat ayı sonu gibi düşünüyorum. Bununla ilgili karşılıklarını, hediyelerini almaya başlayacağınızı zaten ben söylemiyorum. Yüksek benliğiniz söylüyor arkadaşlar. Peki dişil enerji kartları ne der? Korkuların ürpertisi geldi. Şöyle gösterelim. Bakalım neymiş? Korkuların pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun. Şimdi bakın ne dedim? Geçmişte yaşamak. Çoğu Aslan burcu geçmişe takılıyor dedik. Zaten geçmiş korku duygusuyla ilgilidir. Geçmişteki şeyler, yaşadığınız şeyler sizi yeni bir adım atmaya karşı korkutuyor olabilir. Bu konuda engelliyor olabilir. İşte bu ay içerisinde bunun farkına varacaksınız. Ve bu korkular yüzünden adım atamadığınız ya da yarım bıraktığınız ne varsa bunu halledeceksiniz ve halletmeniz gerekiyor da zaten dostlar. Bu sebepten dolayı kendinizi burada sınırlandırdığınız ne varsa artık bu zincirlerinizden kurtulup İmparator kartı ile birlikte gücünüzü ele alıp harekete geçeceksiniz ay sonunda gibi görünüyor arkadaşlar. Evet Aslan burçları, sevgili aslanlar, sevgili burçtaşlarım, hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Serinin devamı için eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bye bye. Evet, şimdi geldik Ateş grubunun son burcu olan Zodyak'ın en ele avuca sığmaz, en neşeli, en hareketli, en fıkır fıkır ve en yerinde duramayan burcu Yay burcuna arkadaşlar. Bakalım Yay burcunu Şubat ayında hangi enerjiler bekliyormuş? Yay burcu Şubat ayı enerjileri için niyet ediyorum. Sevgili yaylar. Kartlar düştü ama bir tanesi açık döndüğü için bunu alıyoruz. Hayat bazen can yakar diyor 64 numarayla ruh hayvanları kartlarımız. Peki ışığımız nasıl arkadaşlar? Çok aydınlık bir yerde çekiyorum ama umarım ışık yeterlidir. Evet. Bakalım sizler için neler söyleyecek kartlar. Sevgili yaylar, şimdi canınız yanmış belli ki bazı konularda. Şöyle hayat bazen can yakar ve eşek arısı ruhu geldi. Eşek arısını biliyorsunuz arkadaşlar, soktuğu zaman cidden can yakıyor. Ve bu kart aslında aynı zamanda bir şifadır. Şimdi canınızın yandığı bir dönemden geçtiğiniz çok açık. Ancak arkadaşlar bakın, bunun bir hediyesi var. Bunun hediyesini Şubat ayı içerisinde nasıl alacaksınız? Bunu söyleyeceğim şimdi size. Eğer birinci ihtimalden başlayalım. Eğer adaletle ilgili bir konunuz varsa, mahkeme olur, ne bileyim bir şeyin sonucunu bekliyorsunuzdur, lehinize sonuçlanmasını beklediğiniz bir konu vardır arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir sonuçlanma
olacak gibi görünüyor çoğunuz için. Çoğu yay burcu için. Yalnız burada ben şuraya bir kart daha çekmek istiyorum. Çok daha açık bir şekilde söyleyebilmek için. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada gerçekten canınız yanmış gibi görünüyor. Eğer bu gerçek bir adliye ile ilgili bir konuysa, zorlu, sıkıntılı bir süreçse, bu sürecin kılıç onlusuyla birlikte artık sonuna geldiğinizi, maddi olarak ve manevi olarak her iki taraftan da bu süreci çok güzel bir şekilde sonuçlanacağını sizin için görüyorum. Ve bir artık hani bir şeyleri erteliyorsanız, ya ben işte şu iş bir hallolsun da ben ondan sonrasında hayatıma kaldığım yerden şöyle devam edeceğim gibi planlarınız, projeleriniz varsa arkadaşlar, bunların artık harekete geçmesi için zamanın geldiğini gösteriyor Şubat ayı içerisinde. Peki bu gerçek bir adaletle ilgili bir durum değil de bir haksızlık mevzusuysa, haksızlığa uğramışsınızdır iş yerinizde ya da ne bileyim bir şekilde ilişkilerinizde adaletsizlik hissettiğiniz bir konu vardır, eşitsizlik hissettiğiniz bir konu vardır arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili güzel gelişmelerin olacağını, acılarınızın artık son bulacağını kılıç onlusuyla birlikte ve sonrasında sizin rahata erişeceğinizi, devranın döneceğini görüyoruz. Bugüne kadar siz hep şöyle düşündüyseniz, ya bu herhalde bu adalet bir tek bana işlemiyor ya da bir tek hayatta benim canım yanıyor sanırım, bu işler düzelmeyecek diye düşünüyorsanız eğer arkadaşlar, bununla ilgili çok güzel olumlu gelişmeler olacağını görüyoruz burada yay burçları için. Adaletin varlığına inandıracak gelişmeler olacak siz arkadaşlar. Evet ya, ben buna inanmıyordum ama bakın dediğim gibi her iki şekilde de alabilirsiniz. İlahi adalette olarak da alabilirsiniz. Gerçek bir mahkeme olarak da alabilirsiniz. Size de asa şövalyesi geldi. Çok güzel. Bakın, hak ettiğinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Yay burçlarının Şubat teması daha çok hak ettiğini almaya yönelik. Hak ettiğinizi alıyorsunuz. Bu duygusal bir mesele de olabilir. Şimdi hak ettiğinizi alıp bu kadar sevinmek, bu kadar mutlu olmak ve bugüne kadar artık tam bir şeylerden umudunuzu kesmişken adaletin sizin içinde işlediğini görmek sizi gerçekten sisteme yeniden bağlayacak olabilir. Kendinize yeniden bağlayacak olabilir. Hayata yeniden bağlanacaksınız belki. Umutla, sevinçle. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu ay sizin için çok güzel haberler var gibi görünüyor yay burçları. Yay burçları böyle hareketlidir de aynı zamanda, genellikle hani eğlenmeyi sever, seyahati sever, arkadaşlarla vakit geçirmeyi sever. Bu gibi konuları biraz ertelemiş olabilirsiniz yaşadığınız sıkıntılardan dolayı. Az önce onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu yüzden de eğer böyle bir durum varsa da kesinlikle ve kesinlikle bu ay içerisinde güzel haberler alacaksınız. Lütfen buna inanın ve canınızın yandığı her şeyle ilgili sonuçları bekleyin arkadaşlar. Peki, burada aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bir alacağınız varsa bir yerden, para kaptırmışsınızdır, dolandırılmışsınızdır ya da bir borç vermişsinizdir, onun karşılığını almaya çalışıyorsunuzdur. Bununla da ilgili çok güzel gelişmeler olacağını görüyorum arkadaşlar. Bir yardım, bir destek var. Bir yardım, bir destek var. Sizi sisteme yeniden bağlayacak ve bazı şeylerin güzel olacağına inandıracak bir takım bir takım gelişmeler. Şimdi dişil enerji kartlarına bakalım. Size ne der dişil enerji kartları? Şimdinin büyüsü. Her anı dolu dolu yaşa, burada ve şimdi de ol. Bakın, yay burçları bunu sever. Şimdi ve burada olma konusunda zaten sıkıntı pek yaşamazlar ama yaşadıkları bu bazı problemler onları gerçekten hayattan soğutmuş olabilir ya da böyle bir içine kapatmış olabilir. Arkadaşlar diyor ki, kim olduğunu hatırla. Sen yay burcusun, kendine gel diyor yani. Tamam mı? Her anı dolu dolu yaşa, şimdi ve burada ol ve sisteme güven. Zaten güzel haberler gelecek ve zaten ilahi adalet yerini bulacak. Sen hiç merak etme diyor dişil enerji kartları. Peki, şeye bakalım. Yüksek benliğiniz size ne söyler? Şubat ayı ile ilgili nasıl bir mesaj verir? Gel bakalım. Her şeyde var olan güzelliği gör. Yüksek benliğiniz söylüyor bunu arkadaşlar. Her şeyde var olan güzelliği gör. Birçoğunuzun bunu zaten gördüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Ama bazen yaşadığımız sıkıntılar gözümüze perde indirir ve güzelliği göremeyiz. Şimdi ve burada olmakla da ilgilidir bu biraz. Zaten şimdi ve burada olduğumuzda güzellikleri görebiliriz. O yüzden arkadaşlar umudumuzu kaybetmiyoruz ve ilahi adalete her zaman güveniyoruz.
Evet. Başka neler söyleyebiliriz yay burçlarıyla ilgili? Gözümüzden kaçan bir şey var mı diye de bakıyorum. Ben bir de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar yay burçlarıyla ilgili ya. Hissettiğime göre, yani benim hissiyatlarıma göre bir kısmınızın işte ya herkes mutlu bir ilişki yaşıyor etrafında. Ya da herkes artık sözlenme, nişanlanma olaylarına giriyor. Ben bir türlü bunu yaşayamıyorum. Bir türlü benim işlerim yürümüyor. İşte bir ilişkim varsa ciddiyete doğru gitmiyor gibi gibi şeyleriniz varsa, eğer aklınızda böyle düşünceler varsa ve bu sizi zorluyorsa artık yani olmayacak, düzelmeyecek herhalde diye düşünüyorsanız arkadaşlar, tam umudunuzu kaybettiğiniz bir noktada bununla ilgili bir gelişme yaşayacak olma ihtimaliniz de oldukça yüksek sevgili yaylar. Evet, şu an için söyleyebileceklerim bu kadar Şubat ayı ile ilgili. Hepinize harika bir Şubat diliyorum. Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, Burçlar serisinin, videoyu beğenerek, kanala abone olup bildirimlerinizi açarak ve yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizimle paylaşarak destek olabilirsiniz. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.